Merhabalar sevgili dostlar. Bayram Sohbeti programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Psikolog Neriman Akyıldız hocam bizlerle birlikte. Kaygıdan bahsedeceğiz. Aslında belki de son dönemde birçok psikolojik rahatsızlığın ana kök duygularından birisi. Biraz kaygının sebepleri, kaygı bize gerekli mi, kaygının azı, fazlası gibi durumları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah hoş bir bayram sohbeti olacak. Hoş geldiniz Neriman Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neşenizle, enerjinizle İnşallah. bayramda sizleri ağırlıyoruz. İnşallah. Ve konumuz da gerçekten çok önemli. Hocam kaygı nedir deyip başlayalım. Kaygı nedir ve kaygının bize kattığı olumlu şeyler var mı? Aslında kaygı kötü bir şey mi yoksa iyi bir şey olarak da görebilir miyiz? Biraz bu programda Evet. bunların altını çizmek istiyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi kaygı, gelecekte algılanan herhangi bir tehlike ya da böyle tehdit durumuyla ilgili olarak bizim fizyolojik, duygusal, davranışsal bir takım tepkilerle ortaya çıkan bir histir. Aslında kaygı hepimizde var olan bir duygudur. Olması da gereken bir duygudur aslında. Hani öfkede, utanmada vesaire. Yani birçok duygu aslında dozunda kullanıldığı zaman aslında faydalı ve yararlı bir duygudur. İşte kaygı da aslında böyle bir duygu. Beynimiz bizim doğuştan bizi hayatta tutmaya programlanmış olduğu için önceden tehlikeleri görmemizi, önlem almamızı ve dolayısıyla hayatta kalmamızı isteyen bir organımız. Dolayısıyla yaratan bizi o şekilde programlamış ve biz bu nedenle de tehlikeleri önceden görüp tedbir almaya çalışabileceğimiz bir ortam oluşabiliyor. Ancak bunun da fazlası tabii ki her duygu gibi zararlı olacaktır. Şimdi faydasından bahsedersek şu günlerde en çok hani üniversite sınavı gündemde olduğu için üniversite sınavına hazırlanan ki bunu Eylül'de başlayalım. Hatta üniversite sınavına son sene değil de lise 1'den itibaren başlanması gerektiğini, temel eğitiminin güzel olması gerektiğini biliyoruz ama hafif bir yüreğinde sızı olması gerekiyor öğrencinin. Hani böyle acaba sınava nasıl hazırlanmalıyım, ne yapmalıyım? Hani burada motivasyonla beraber hani hedefleri, hayalleri, bütün bunları gözden geçirerek ama yüreğinde bir sızı, başarabilir miyim sızısı olursa ders çalışmaya başlayabiliyor. Ama nasıl olsa yaparım ya da son anda bir şeyler oluşur diyorsa, kaygılanmıyorsa o zaman çalışmaya da sevk etmemiş oluyor. Hani bizim de mesela evi geçindiren bir beyi düşünelim. Hani maaşını ay sonuna kadar getirmek, temel ihtiyaçları karşılamak zorunda. Dolayısıyla saç savuramaz. Dolayısıyla daha tutumlu, daha dikkatli harcamak zorundadır. Demek ki kaygı bir yerde bizi tedbirli olmaya, dikkatli olmaya yönlendiren de bir duygu. Yani bu noktada beyefendinin bu konuyla ilgili kaygı duyması aslında gereken bir şey. Yani o para yönetimiyle ilgili biraz kaygı duyması gerekiyor. Yani Evet, bir önlem miktar almak, kaygı tedbir almak adına. gerekiyor aslında her konuda bir miktar kaygı gerekiyor. Peki ne zaman sağlıksız olur? Yani Evet. hep biz kaygının olumsuzluğunu duyuyoruz. İşte sınav kaygısıyla ilgili önlemler alıyoruz. Psikologlara geliyoruz. Sizden seanslar alıyoruz. Bu noktada neler söyleyebiliriz? Yani kaygının demek ki sağlıksız olduğu durumlar var. Evet, kaygı dozunu aştığı zaman çok fazla bizi kısıtlayıcı olabiliyor. Hani öğrenci örneğinden gidersek, öğrenci eğer çok aşırı derecede kaygılıysa ki bugünlerde hep sınav kaygısıyla ilgili geliyorlar gerçekten. Çok heyecanlanıyorum, sınav yaklaştıkça yüreğim çarpıyor, işte uyuyamıyorum, bir takım belirtiler var. Dolayısıyla o zaman da sınavda kilitlenebiliyor çocuk. Dolayısıyla orada bildiğini de kağıda dökememiş olabiliyor. O zaman kaygı zararlı hale geliyor. Bizim hayatımızdaki işlevlerimizi engelleyecek, yapamayacak duruma geldiğinde, o miktara, o dereceye çıktığında kaygı elbette zararlı olmaya başlıyor ve sağlıksız oluyor. Peki neden sağlıksız oluyor? Yani şimdi herkes bu kaygıyı yönetememe ile ilgili problem yaşamıyor. Bazı insanlar daha güzel kontrol edebiliyorlar. Bazı insanlar bu kaygıyı çok olumlu yönde de kullanabiliyorlar. Ama dedik ya hani
işte eli ayağı titriyor, kalbi hızlı hızlı çarpıyor veya çocuk yaşamsal olarak Geceleri uyuyamayabiliyor. geceleri uyuyamıyor, karın ağrısı yaşıyor gibi olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Yani bu çocuk bu noktaya veya sadece çocuk üzerinden gitmeyelim. Yani İnsanlar. çünkü tabii sınav kaygısı değil, kaygıyı daha genel anlamda ele almak istiyoruz. Bu noktada bu insanlar neden bu kaygı düzeyine ulaşıyorlar hocam? Öncelikle genetik faktörler. Yani bazı insanlar doğuştan daha naif, daha mizaç olarak daha hassas olabiliyorlar, daha duyarlı olabiliyorlar. O nedenle genetik faktörleri es geçemiyoruz. Yani kişiliğimizin zaten yarısı doğuştan, yarısı sonradan şekilleniyor. Biz mizaç dediğimiz olayı değiştiremiyoruz ama yönünü değiştirebiliyoruz. Artı olarak çevreden bir takım faktörler. Mesela aşırı derecede kaygılı anne baba olması. Yani kaygı bulaşıcı bir duygudur. Dolayısıyla annenin çok kaygılı olması, çocuğu sürekli şunu yapma, bunu yapma, düşersin, şuraya gitme, şöyle olur, başına şu gelir diyerekten sürekli aşırı koruyucu bir tavırla büyüttüyse eğer, o çocuk şunu öğreniyor. Diyor ki bu hayat demek ki çok tehlikeli ve ben bu hayatla baş edemem. Zaten kaygının da temelinde bu duygu var. Yani hayat çok tehlikeli ve ben onunla baş edemem. O nedenle belirsizliğe katlanamazlar. O nedenle her şeyi kontrol etmek isterler, her şeyi bilmek isterler. Bilemedikleri belirsizlik durumlarında da aşırı derecede kaygılanırlar. Yani genelde anneler çocuklarını okula gönderdiklerinde acaba çocuğumun başına bir şey gelir mi diye kaygılanabilirler. Yolculuğa uğurladığı çocuğunu acaba bir şey olacak mı diye kaygılanabilirler. Yani işini kaybetmekten, genelde de hep çok değer verdiği insanları kaybetmekten yahut da çok değer verdiği bir takım statüleri, işini, evini vesaire, yani dediğimiz birçok değer verdiği, hayatında onun için önemli olan şeyleri kaybetmekten aşırı derecede korkabilir. Çünkü hayat belirsizliklerle doludur. Aslında belirsizlik kötü müdür? Bazen de biz belirsizliği hep kötü olarak algılarız ama bazen de hayat çok güzel sürprizlerle gelebilir. Ama bu insanlar genellikle hep kötü şeyleri beklerler. Yani genelde belirsiz olan şeyler hep tehdit olarak algılanır. O nedenle de hep kaygılanırlar, hep tetiktedirler. Acaba ne olacak? Acaba mesela düğün yapacaklar. Acaba bu düğün nasıl gidecek? Acaba sağ salim bunu başarabilecek miyiz? Misafir ağırlayacak, ertesi gün hanımefendi uyuyamıyor. Diyor ki yarın misafir gelecek, ben ne yapacağım? Şunu şuraya yapacağım, bunu böyle yapacağım. Evde bir ne oluyor? Sıkı yönetim ilan ediliyor misafir geleceği zaman. Aslında o denli kaygılanabilen hanımlar da var. Sanki kendince kafasında bir açık yer bırakmamaya çalışıyor. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Evet. Ve o kaygı durumu hani gerçekleşmesin diye aslında bütün imkanları düşünüyor. Bütün ihtimalleri değerlendiriyor ve her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Evet. Bu da çok yorucu bir şey zaten. Evet. Kontrol ve mükemmeliyetçi olma zaten asli özelliklerinden birisidir. Yani biz normalde hepimizde kaygı vardır. Ama bu kaygı felaketleştirme dediğimiz bir bilişsel hatayla aşırı derecede yükselebilir, tansiyon gibi. Bilişsel davranışta terapide deniyor ki insanlar normalde hepimiz 12 tane bilişsel hata var, bilişsel çarpıtmalar. Bu çarpıtmaları yapabiliyoruz. O nedenle burada da kaygıda en çok benim rastladığım felaketleştirme bilişsel hatası. Olayı olduğundan çok daha abartılı bir şekilde tehlikeli ya da ölümcül bir şekilde algılayabiliyor. Aynı olaya maruz kalan insanlar farklı farklı tepki gösterebiliyor. İşte bu nedenle de gösterebiliyor. Şimdi bir başka nedeni söylemek istiyorum. Aslında bu da çok önemli. Bağlanma dönemine gidiyoruz. 0-3 yaş. Anne ile çocuğun güvenli bağlanamadığı durumlarda da çocuk hayatı güvensiz olarak algılıyor. Güvenli bağlanma nedir? Güvenli bağlanma annenin 0-3 yaş arasında özellikle bu dönemde bilgisayarın formatı oluşuyor insan beyninde. O nedenle anne çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde ve yeterince karşılıyorsa, hani fiziksel ihtiyaçlar, açlık, uyku, temizlenme vesaire, ama bunun ötesinde çocuğun sevilmeye, değerli olmaya ihtiyacı çok fazla. Yani yeterince sarılıyorsa, seviyorsa, çocuk o zaman diyor ki bu dünya güvenilir bir yer ve ben seviliyorum, ben değerliyim. Buna inanıyor ve hayatı boyunca da insanlara güvensizlik
veya hayata güvensizlik taşımıyor. Yani eğer her şey tabii sonrasında da yolunda giderse. Bağlanma dönemi çok önemli. Biz bu dönemi sanki böyle çok önemsiz gibi atlayabiliyoruz. Bazen anneler elinde olmayan şartlarda çalışabiliyor, köyde ise tarlaya gidebiliyor, başkasına bırakmak zorunda kalıyor. Ama bunun mutlaka bu döneme çok önem verilmesi gerekiyor. Bir başka neden daha saymak istiyorum. Bundan sonra yaşanan travmalar. Yani hayatımızda mesela hastalıklar, çocuğun hastaneye yatması veya toplumda akran zorbalığına okullarda uğraması, anne babanın ayrılması, boşanması ya da evdeki şiddet, çocuğun aşağılanması, dışarıda gördüğü şiddet, kötü insanlar, kötü olaylar veya bunun yanı sıra doğal felaketler. Bütün bunlar da çocuğu kendisini çaresiz, güçsüz hissetmesine sebep olabiliyor. İşte bu nedenler bir araya geldiğinde aynı olay ama farklı tepkiler ortaya çıkıyor. Peki hayatımıza etkisi nedir? Yani sağlıksız, kaygıda olan insanlar neler yaşıyorlar? Sürekli tetikte olmak nedir bilir misiniz? Sürekli tetikte bu insanlar. Yani evet hepimiz zaman zaman kaygılanabiliriz ama sürekli tetikte olmak, hayatın kalitesini düşürmek, yani onlarca yılını hep gergin, hep tetikte, hep böyle terk edilme kaygısı içerisinde, hani o çocukluğunda yaşadığı olaylar mesela bizim şema dediğimiz olaya sebep oluyor. Şemalar 0-18 yaş arasında bizim hayat ve insanlar kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi, inançlarımızı oluşturuyor. Dolayısıyla mesela dayanıksızlık şeması bu dönemde oluşuyor. Veya insanlar güvenilmez yine bu dönemde oluşuyor. Kusurluyum mesela aşağılanmışsa evde veya okulda. O zaman ben kusurluyum, ben sevilmeyi hak etmiyorum gibi birçok şemaya sahip olabiliyor. 18 tane şema var. 0-18'de sanki her yıla yayılmış gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil tabii. Ama o 0-18 yaş arasında bizim hayata baktığımız şemalar, yani gözlüklerimiz oluşuyor. İşte psikolojik dayanıksızlık şeması da bu dönemlerde oluşmuş oluyor. Yaşam kalitemiz düşüyor. Onlarca yılı mutsuz yaşıyoruz. Yani gergin, sürekli hep kötü bir şeyler olacağı beklentisi içerisinde veya sevdikleri zarar göreceği beklentisi içerisinde olan bir insan mutlu olabilir mi? Özgür olabilir mi? Dolayısıyla bu insanların yaşam kalitesi çok düşük olabiliyor. Peki tamamen yok edilebilir mi? Yani edilmeli mi daha doğrusu? Yani kaygı hiç olmamalı mı? Siz nasıl çalışmalar yapıyorsunuz bu noktada danışanlarla? Evet, şimdi kaygı dozunda olduğu zaman faydalı bir duygudur demiştik. İnsanları motive eder ya da harekete geçirir, bir şeyleri tek bir anlıya yönlendirir, bizi hayatta tutar ya da işlerimizi yolunda koyar. Öyle bir işlevi var. O yüzden kaygıyı yok etmek zaten mümkün de değildir. Mesela biz kaygıyla ilgili eğitimlerimizde hep %60 indirebiliyoruz. Yani %60'a iniyor. Yani pardon %40'ı kalıyor, %60'ını indirebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var, eğer kaygıyı tamamen yok edersek bu sefer vurdum duymaz, tehlikelere açık bir insan da haline gelebiliriz. Ama bunun yanı sıra kaygıyı yönetmek dediğimiz bir olay var. Kaygı evet bir miktar olmalı ama aşırı derece olduğunda bizi hayattan soğutan, mutsuz eden bir takım, yani bu evlilik ilişkilerini de etkiliyor. Mesela daha önceki programlarımızdan birinde biz kaygılı bir eşle yaşamak diye bir program yaptık. Gerçekten öyle kaygılı bir eşle yaşamak da zor bir olay. Yani çevredeki insanlar, eşi, çocukları için de zor, kendisi için daha da zor. O yüzden hani kaygıyı yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet, yönetilebilen bir duygudur. Aynen öfke gibi. Mesela biz öfke için de diyoruz ki hani öfke kontrol edilebilen bir duygudur. İkincil bir duygudur üstelik. Hani öfke bizim kendimizi ezdirmememiz, haklarımızı korumamız, sınırlarımızı korumamız için verilmiş bir duygudur yaratan tarafından. Yani o yüzden gerektiği yerde kullanmamız gerekir. Ama bunu nasıl kullanacağımız, sağlıklı bir şekilde öfkeyi ifade etmemiz gerekir. Aynı şekilde kaygıyı da sağlıklı hale nasıl yönetebileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Peki nasıl öğrenebiliriz diyeceğim o zaman. Yani Evet. madem öğrenebiliyoruz, madem bu kaygıyla baş edilebilir. Yani Evet. bu noktaya gelmeden bu kaygı durumunu hissediyoruz kendimizde. Kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz? Şimdi
Kaygılı olmanın bize evet faydası var ama zararı, aşırı olduğunda zararı var. Bunu tekrar vurguluyorum. Ama şöyle bir şey var. Hayatı gerçekten acaba tanıyor muyuz? Yani bu hayat dümdüz bir şekilde her şeyi kontrol ederek, her şeyi belirli hale getirerek yaşanacak bir hayat değil. Öncelikle bu hayat hakkındaki algımızın değişmesi gerekiyor. Evet, bu hayat belirsizliklerle de dolu. İnişler var, çıkışlar var, acılar var, sevinçler de var. Ama biz hep acıları, hep olumsuzu gördüğümüz zaman beynimiz zaten amigdala ne yapıyor? Bize hep olumsuzu gösteriyor. O yüzden mutlu olmak çaba gerektirir diyoruz. Neden çaba gerektirir? Çünkü olumluyu görmek için biraz gayret etmemiz gerekiyor. Olumsuzu görmeyi zaten beynimiz yapıyor. Buna beynimiz otomatikman yapıyor zaten. Ama mutlu olmak için bizim iyi şeyleri görmemiz de gerekiyor. Hayat evet iniş çıkışlı. Hayat tek düze bir çizgi değil. Yani zorluklar var ama güzel şeyler de var. Peki bu zorluklar karşısında bu zorlukları kabul edebilmek, yani bazen çok zor evet, yani kabul ama bundan başka da bir çaremiz yok gibi. Yani mesela diyelim yani çok hasta birisi son saatlerini yaşıyor, son 60 dakika diyorsunuz ki yani yapacak hiçbir şey yok dua etmekten başka. Yani onun için yapacağım bir şey var mı? Hani biz burada kabullenmek derken hiçbir şey yapmadan boyun eğmek demiyoruz. Ama yapılacak ne var? Yapılacak bütün her şeyi yaptıktan sonra tedbirlerimizi aldık, önlemlerimizi aldık ama yapacağımız artık bir şey kalmadıysa buradan sonrası artık tevekkül diyoruz. Yani buna bizim inancımız tevekkül diyor. Başka şeyler, yabancı basın, yayınlar başka şeyler diyor ama aynı kapıya çıkıyor. Biz bundan sonrasını kontrol edemiyoruz. Bundan sonrasını tevekkül ederek yola devam edebiliyoruz. Yani biz acıya rağmen onu kucağımıza alıp, şu an kabul ve kararlılık terapisi diye bir akım çıktı. Mindfulness denilen akımlar var. Şimdi bunların hepsindeki şeyler aslında bizim inancımızdaki tevekkülü getiriyor. Yani o yüzden ben hani onları dinlerken hep kendi inançlarımızdaki bazı faktörlerin onlar tarafından bilimsel hale getirilmiş hali gibi geliyor. O yüzden daha çabuk kavruyoruz o olayı. O yüzden acıyı kucağımıza alıp diyor mesela kabul ve kararlılıkta hayata devam edebilmek. Acı bitecek mi? Unutacak mıyız? Mesela bir yas. Yası diyoruz ki unutmayacağız. Ama çevresine diyelim siyah bir nokta var. Çevresine sarı, yeşil, kırmızı, güzel hayatın başka anıları eklendikçe artık yaşamaya halimiz kalabiliyor. Yani biz yapılacak her şeyi yaptıktan sonra hayata o acıyla beraber devam edebilmeyi başarmamız gerekiyor. Bu kabul ve kararlılıkla ilgili bir şey. İkincisi şöyle bir şey var. Yani acaba biz düşüncemiz doğru mu? Hani biz bir konuda mesela hani ben kaygıyı tarif ederken algılanan dedim dikkat ederseniz. Bazen algılanan tehlike gerçekten bir tehlike olmayabiliyor. Yani onun kafasındaki düşüncede, zihnindeki bir tehlike olabiliyor. Ona göre tehlike oluyor yani öznel bir tehlike. O yüzden de bazen zihnimizin o gevezenin susturulup acaba bu düşünce yani susturulup dersek bastırmayı anlayabilir izleyicilerimiz. O yüzden fark edip diyeyim. O düşünce konuşuyor arkadan, otomatik düşünce dediğimiz. Sürekli aklımıza istemeden gelen birçok düşünce vardır. Yani her insanın aklına akşama kadar bir sürü düşünce gelir. Ama biz şöyle düşünün, bir üst geçitteyiz. Üst geçitten bakıyoruz aşağıya. Alttan bir sürü arabalar geçiyor. Biz arabalara bakıyoruz. Bir sürü sarı, mavi, kırmızı hepsi ama siyah arabayı görüyoruz. Yani o düşünceyi durduruyoruz, onu büyütüyoruz. Yani o yüzden biz o siyah arabanın da diğer arabalar gibi geçip gitmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani üzerinde durmadan artık otomatik düşünce, evet zihnimde böyle bir düşünce var ama bu düşünce ne derece doğru? Acaba gerçeklikle ne derece uyuşuyor? Bunun için Sokratik sorgulama denilen bir yöntem var. Hani bu düşüncemi acaba doğrulayan kanıtlar var mı? Acaba bu düşüncemi desteklemeyen kanıtlar var mı? Sonra olaya biraz dışarıdan bakmasını sağlayan bir soru var. O da çok güzel bir soru. Diyor ki işte çok sevdiğiniz X arkadaşınız geldi ve size dedi ki böyle bir şey var, düşüncem var dedi. Ona ne derdiniz? O zaman insanlar başkalarının sorunlarını nasıl çözebiliyorlar geriden olduğu için değil mi? Daha objektif oluyor. Geriden baktığında
Diyor ki ya ben ona şöyle şöyle derdim diyor. Mesela en kötü ihtimalle ne olur? En kötü ihtimalle şu olur diyorsa, peki bu durumda ben ne yapabilirim? Buradan problem çözmeye gidiyor danışan. Yani bu durumda ne yapacağını düşünebilir. Ya da o zaman ne yapacağını bilmiyorsa, ya da aslında bu düşündüklerinin %90'ı olmaz. Yani çöptür aslında. Düşündüğü birçok şey çöptür ama veyahut da başına geldiğinde o kadar korkunç değildir. Mesela biz bazen danışanlarla EMDR çalışırken mesela kendisi fiziksel şiddete uğramamış ama kardeşinin dövüldüğünü görmüş. Kardeşinden daha çok onun dövüldüğünü gören kişi etkileniyor. Neden? Çünkü ne kadar acı yaşadığını bilmiyor orada. Belki de daha az yaşıyor ama onun kafasında şu kadarsa o daha çok acımıştır diye düşünüyor. Yani o yüzden kafasında, zihninde oluşan o korku çok daha büyük olabiliyor. O yüzden biz düşüncelerimiz gerçek mi? Acaba gerçekten hani X kişisi bize söylediğinde nasıl ki ona söyleyebiliyorsak, olaya dışarıdan baktığımız gibi bir de iyi niyetine güvendiğimiz. Mesela çok bilgili ama bazen iyi niyetli olmayabilir. İyi niyetli, bilgisiz olabilir. İkisini de elimine edecek. Hem bilgili hem de iyi niyetli. Yani bizim iyiliğimizi isteyecek. Birisine sorsak, bunu söylesek, o bize ne derdi? O zaman da düşünüyoruz, o bana şöyle şöyle derdi. Onun çünkü yaşama bakış açısını biliyoruz, hani olayları nasıl değerlendirdiğini biliyoruz. O diyoruz ki o bize şöyle derdi. O zaman neden böyle düşünüyoruz? Neden hayatı kendimize zehir ediyoruz? Yani dövülmeden ağlıyoruz aslında, değil mi? Evet. Aslında başkalarına çare olabildiğimiz kadar kendimize çare olabilsek zaten sorun çözülecek. Yani başkalarına konuşabildiğimiz cümleleri kendimize konuşabilsek, başkalarına davrandığımız gibi kendimize davranabilsek zaten böyle bir sorun yaşamayacağız. Bir de Rabbimiz çok güzel aslında Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde bahsediyor. Yani insanı aciz bir varlık olarak yaratmış. Biz zaten Kur'an ve sünnet ışığında hayatı yaşayabilsek zaten o acizliği kabul edip hani her şeyi ben yapayım, halledeyim, kontrol edeyim veya başıma gelecek mi, gelmeyecek, orada bir teslimiyet noktasında artık o yükü Rabbim ben taşıyamıyorum. Gemiyi bırakmak lazım. Evet, yani burada sana ihtiyacım var. Ben bu yükü kaldıramıyorum. Burada sen daha iyisini bilirsin dedikten sonra aslında kaygılanacak bir şey kalmıyor ortada. Ama siz de çok güzel ifade ettiniz. İşte bazen bizim elimizde değil. Annemizden, babamızdan öğrendiklerimiz, yaşadığımız travmalar bunlara sebep olabiliyor. Peki bu noktada hocam psikolojik sağlamlığımızı biz nasıl artırabiliriz? Yani duygularımız işin içine girdiği zaman bataklıktaki bir insan gibi oluyoruz. Yani birinin bize dışarıdan elini uzatması gerekiyor. Bazen bizim de mesela biz de insanız, hani psikoloğuz diye hiçbir acı çekmiyoruz, hiç bunalmıyoruz değil. Bazen de biz de bir arkadaşımızla bunu çözüyoruz. Mesela dertleşiyoruz, bir kahve eşliğinde konuşuyoruz, istişare edebiliyoruz. Dolayısıyla hepimizin zaman zaman yardıma ihtiyacı olabilir. Yardım almaktan da bence çekinmemeleri gerekir. Çünkü insanız, gücümüz sınırlı, aciz varlıklarız. Koronada mesela 1 gramlık bir mikrop bütün dünyayı eve kapattı. Birçok insanı kaybettik. Bunlardan birisi benim ablam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O yüzden de hani çok güçlüymüşüz gibi, her şeyi dediğiniz gibi hani kontrol edeceğimizi zannetmek bir yanılgı aslında. Evet, elimizden gelen ne var? Buna bakıyoruz. Ben şu anda onun için ne yapabilirim? İşte gelecekte çocuğum için kaygılanıyorum. İşte benden sonra ne yapacak diyelim ki. O zaman diyeceğiz ki şu an ben onun için ne yapabilirim? Şu an için iyi bir eğitim sağlayabilirim. İşte ona bazı değerlerini öğretebilirim. Hayatı anlatabilirim ya da yaşamasına izin verebilirim bazı hataları. Çünkü bazen hayat anlatılanlardan öğrenilemeyebiliyor. Bazen yaşanması da gerekebiliyor. Bazen bizim yanımızdayken hatalarını yapmasına ve bundan öğrenmesine izin de verebiliriz. Ama tabii ki çok büyük yaralayıcı hatalara izin vermemeliyiz. Bunun da altını çiziyorum. Yani ne yapılabilir? Bunu öncelikle düşünüp sonrasında artık tevekkülle yolumuza devam etmeliyiz. Ve bize verilen, inançlarımıza göre verilen bir bilgi de var. Mesela kaza ve belayı ancak dua ve sadaka önler diyor. Yani kuşun kanadına takılmış gibiyse biz duayla ancak bazı şeyleri değiştirebiliriz.
veya sadaka vererek, sadaka ille maddi bir yardım olmayabilir. Yani her iyilik, gülümsemek, birisine halini hatırını sormak da bir iyiliktir. Yani dolayısıyla biz yapabileceğimizi yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edebileceğiz. Bu birincisi. İkincisi, düşüncelerimizi sorgulayacağız. Ne derece gerçekçi? Ona göre de alternatif düşünceler üreteceğiz. Hayır, böyle bir şey olursa ben bununla baş edebilirim. Dolayısıyla bunun üstesinden gelebilir mi? Beynimize ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Bunun için EFT teknikleri var. Mesela olumlu cümleleri. Şu beynin mesela bazı şeyler var. Çocuk gelişim uzmanları. Sadece şununla, yani bizim kullandığımız EFT ile sadece onunla yoluna devam ediyor. Mesela EFT noktaları var. Bunu bir internetten görebilirler ama en etkilisi şu başın ortasına ve köprücük kemiğine vurulan. Burada olumlamaları söyleyebilirler. Mesela işte ben öyle bir şey olursa bununla baş edebilirim. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyebilir. Allah bana yeter. Yani derdi veren dermanı vermiştir. Yani halk arasında aslında birçok deyimler bununla ilgili üretilmiş. Şimdi bunun ötesinde ne yapabiliriz? Sakinleşme yöntemlerimiz var. Sakinleşme yöntemlerinde en başta nefes ve gevşeme egzersizleri var. Nefes ve gevşemeyi biz sanki böyle çok basit bir şeymiş gibi görüyoruz ama aslında panik atak sadece nefes ve gevşeme egzersizle bile geçebiliyor. O anda kendini bırakıp burnundan nefes alıp 4'e kadar sayıp burnundan nefes alıyor. 4'e kadar tutuyor ve sonra 8'e kadar veriyor ama 8'e kadar veremese verebildiği kadar yavaş veriyor. Dolayısıyla bu nefes alışlar ve progresif gevşeme dediğimiz kasların hepsini gerip gevşettiği zaman rahatlıyor. Şimdi stresle baş etme yöntemlerinin en başında gevşeme ile stres ters orantılıdır. Yani gevşediğiniz, rahatladığınız anda streslenemezsiniz. O yüzden gevşeme egzersizini mesela biz fobilerde de kullanılıyor. Mesela danışanlar sakin bir yere uzanıyorlar. Karşılarında hep o filmlerde oluyor ya. Yok o siz hani uzatıyorsunuz. Yatma değil. Hani bu deneylerde kullanılan boş odada yatıyorlar. Şimdi müzik veriliyor. Gevşeme, nefes egzersizleri yapıldıktan sonra mesela köpek fobisi olan da küçük bir köpek resmi çıkıyor duvarda. Ona baktıklarında korkamıyorlar. Sonra devam eden seanslarında bir şekilde yine biraz daha büyük bir köpek, sonra biraz daha büyük bir köpek derken artık duyarsızlaşmaya başladıklarında maruz bırakmaya başlıyorlar. Bu defa gerçekten maruz. Hani o sanal bir maruz bırakma. Küçük bir köpeği getirip yanlarına sevdiriyorlar. Sonra biraz daha büyük köpek, aşırı derecede büyük köpeğin de yanından geçebiliyor. Yani bu şekilde gevşeme yöntemleriyle insanlar duyarsızlaşabiliyorlar. Ama bunun yanı sıra EMDR dediğimiz bir teknik çok daha çabuk ve etkili bir şekilde, kalıcı bir şekilde travmalar demiştik ya. Hani o travmalar, mesela depremzedelerle biz çalıştık gönüllülük olarak. Orada ARTEP dediğimiz bir yöntem vardı. O yöntemle çalıştığımızda eve giremeyen, hani sağlam olduğu halde eve giremeyen danışanlar eve girebildiler. Onlara ne uyguladık? İşte o anda yaşadıkları duyguları, duyumları, beden duyumlarını, ki beden de kayıt tutuyor. Mesela kaygılı bireylerde fibromiyalji dediğimiz bir sebebi bilinmeyen omuz ağrıları, işte migren dediğimiz baş ağrıları, mide ağrıları, bağırsaklar, huzursuz bacak sendromları gibi bedensel semptomlar da ortaya çıkıyor. Bu insanlar o anı tekrar yaşadıklarında belki biraz şey oluyor, hani yarayı kanatıyorsunuz ama tedavi edip üstünü merhemleyip kapatıyorsunuz. EMDR öyle bir yöntem. Ona aslında bir derece sanal maruz bırakma oluyor EMDR'de ama burada kullanılan bir şey var. Göz hareketleri yahut da beynin iki tarafını uyaracak ses, beynin iki tarafını uyaracak titreşim. Yani böylece beyin onu işlemleyip sol beyine atabiliyor. Yani yoksa amigdalada bu duygusal durumlar kilitlenip kalmış olabiliyor. Böyle bir yöntemde daha hızlı iyileşebiliyorlar. Bunun yanı sıra neler var? Stresle baş etmede. Tabii biz gelen kaygıyla ilgili gelenlerde, öfkeyle ilgili gelenlerde de öncelikle biyolojik olarak da eksikleri varsa, işte insülin direnci, tiroidle ilgili veya vitaminlerde eksiklik varsa bunları tamamlıyor. Sonrasında beslenme, uyku düzeni ve spor.
kesinlikle egzersiz antidepresan yerine geçiyor. Mesela haftada 3 gün yarım saat bile olsa yürüyüş yahut da egzersiz. Bunu mutlaka öneriyorum. Sonrasında sevdiği faaliyetler. Mesela depresyonda olan danışanlar diyor ki ya diyor tabii depresyonda olanlar psikiyatrik olarak ilacını kullanıyorlar. Öncelikle o sorumluluğu almıyoruz. Danışan olarak yani biz danışma olarak yardımcı oluyoruz. Orada onun sevdiği faaliyetler. Diyor ki ben şu an hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Ama diyoruz o zaman önceden neyden hoşlanırdın? Çocukken neyi severdin? O zaman diyor ki işte şunu severdim, bunu severdim ama şimdi hiç istemiyorum, hiç gözüm almıyor. Diyoruz ki canın istemese bile yapacaksın. Çünkü bu dönemdesin. Canım istemedi ama yaptım dönemindesin. Ya zorla onu aktiviteye yönlendiriyoruz, hayata atıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ancak hani iyi hissedebilmeye başlıyor. Sonra düşünceyle çalışıyoruz. Çünkü duygu, düşünce bizim duygularımıza sebep oluyor. Duygularımıza davranışlara sebep oluyor. Aynı olay ama insanların bazıları ağlıyor, bazıları hiç etkilenmiyor. Bazen de komik filmde bazıları gülmüyor bile. Bazıları gülüyor. Yani burada olaya verdiğimiz anlam, yorum bizi çok fazla etkilediği için biz öncelikle düşünceyi değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu değiştirecek zaman yok depresyonda mesela burada intihar riskleri olduğu için. Özellikle onları daha kısa yoldan yani duyguyu değiştirecek davranışmış gibi yaparak yani canın istemese bile bazı davranışları yaparak duyguyu değiştirmeye sonra düşünceyi çalışmaya hazır hale gelebiliyor. Sevdiği faaliyetler neler olabilir? Sevdiği hobiler, sevdiği arkadaşlar, sevdiği yemekler bile. Hep başkaları için yemek yapıyor ya hanım danışanı. Diyor ki başkaları seviyor diye değil. Sen neyi seviyorsun? İçindeki işte Ayşe Fatma neyi seviyor? Öncelikle ona sor diyorum. Öncelikle onun için bir şey yap. Onun için kahve yap. Herkes içmiyorsa bile sen istiyorsan kendin için kahve yap. Sevdiğin müzikleri dinle. Sevdiğin arkadaşlarını ara. Git onlarla görüş. Yahut da uzaktalarsa görüntülü görüş. Bir şekilde sevdiğin şeylerle hayata katılman gerekiyor. Peki bunun yanı sıra psikolojik dayanıklılıkta hoş olaylarla psikolojimizi beslemek gerekiyor ya. Mesela yemek yiyoruz, biyolojik olarak vücudumuzu besliyoruz. Sevdiğimiz şeylerle de psikolojimizi besliyoruz. Bunu ihmal ediyor insanlar. Aman sonra yaparım diyor. Yüzmeye gitmek istiyor, sonra giderim diyor. Şimdi zaman yok diyor. Aman şu işi yapayım diyor. Evet iş var ama iş, hayat, yaşam dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra neyi demiştim? Psikolojik dayanıklılıklar en önemli. Ağacın yaprağın ağacı daha doğrusu tutunduğu gibi. Ne olması gerekiyor? İnsanın hayatta hedefleri olması gerekiyor. Yani kişisel hedefleri. Bir aile hedefi vardır ya, çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama diyorum ki senin kendin için hedefin ne? Orada duruyor. Ben diyor kendim için hiçbir şey düşünmemişim. Neden? Sen de varsın bu hayatta. Hep Üstün Dökmen'in şiiri geliyor aklıma. Diyor ki sabah kalkınca diyor selam ver ağaçlara, kuşlara, sonra bulutlara selam ver. Sonra çıkarıp aynanı cebinden kendine de bir selam ver diyor. Bu dünyada sen de varsın. Varlığın kendini de sarsın. Evet güzel bir şey. Gerçekten biz kendimizi hep geri plana atarak, aşırı fedakar olarak. Genelde hanım danışanlarda çok görüyorum. Evet. Fazla Yani fedakarlık. aşırı fedakar olmayı. Yani tamam bu toplumumuzda yüceltilen bir değer ama her şeyin aşırısında olduğu gibi fedakarlığın da aşırısı zararlı. Dengeli Evet. ilerlemek lazım. Yardım edebileceksek edelim. Evet, kendimizi sıfırlamadan, kendimizi yok saymadan. Biz de varız bu hayatta, ben de varım diyerek. Ama karşı tarafı düşünmeyin demiyorum. Yani sadece ben diyorsa bencil olur insanlar. Ama önce ben demek, önce kendi havuzunu doldurup sonra diğer havuzlara taşabilmeyi başarmak gerekiyor. Hani bu sıralama şaştığı zaman bize ne geliyor? Depresyon olarak geliyor, mide ağrıları, migrenler geliyor. Yani bedensel olarak da, ruhsal olarak da rahatsızlanıyoruz. Yani nefsimizin de kendi üzerimizde hakkı var diyor hadis-i şerifler mi? Hocam Tam olarak. kaygıyı herhalde akşama kadar konuşabiliriz. Evet. Çok detaylı bir konu. Çünkü hayatın içinde çok fazla var. Belki kaygı. de birçok psikolojik Panik sorunun ataklar, sebebi olduğu için. Fobiler, özgür fobiler, temizlik takıntıları, bunun yanı sıra biriktirme, simetri, düzen, illa her şey düzenli olacak. Bunun yanı sıra saç yolma, tırnak yeme,
et koparma. Hepsi. Bütün bunların hepsi kaygıyla ilgili bozukluklar başlığı altında işleniyor. Yani farklı farklı şekillerde geliyor ama ana kaynak kaygı başlık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Ağzınıza, ederim. yüreğinize sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim çok ben faydalı de. bir program olduğunu düşünüyorum İnşallah, izleyicilerimiz inşallah faydalı açısından da. olmuşumdur. Çünkü çok önemli şeylerden bahsettik. Aslında bir yöntem daha önersem var mı fırsat? Olur. Çok küçük. Olur. Şöyle bir şey var. Mesela beynimiz hani olumsuzu görüyor ve karamsar olarak olaylara bakıyor ya. Onun görevi o demiştik. Biz kendimizi zorlarken mesela buna yabancılar minnettarlık terapisi demiş. Biz de diyoruz ki şükür terapisi. İyi ki var terapisi ya da. Hani her gün 3 şeyi yazsınlar. Olumlu olan 3 şeyi yazsınlar. Mesela her gün 3 şeyi yazdıklarında her akşam olumlu bugün ne oldu? Bunu bir yazsınlar bir deftere. Şimdi ilk 2 hafta güzel gidiyor. İyi ki evim var, işim var, çocuklarım var, sağlıklıyız, şunu bunu var, mesleğim var, işte şöyle. Ama bittiği zaman asıl başlıyor. O zaman arıyor beyin. Diyor ki iyi ki bugün şu arkadaşımı gördüm. İyi ki bugün şunu yapabildim. Anlatabiliyor muyum? 2 hafta sonra asıl görevine başlıyor bu terapi ya da her ne derseniz yöntem. Kesinlikle bunu yapsınlar. Çok iyi geleceğine inanıyorum. Programı bir tık uzattık ama Evet. çok gerçekten değerli bilgiler. Neriman Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Ben de ediyoruz. teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Güzel İnşallah sohbet faydalı olabildiysem benim için çok güzel oldu. Değerli izleyicilerimiz, biz yine çok güzel bir bayram sohbetini gerçekleştirdik. İnşallah ekran dışına da bu şekilde yansımıştır. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.